Burası Amerika'nın en seyrek nüfuslu ama aynı zamanda en büyük eyaleti. Kilometre kare başına yalnızca 0,5 kişi düşüyor. İkinci büyük eyalet olan Teksas'tan yaklaşık 2,5 kat büyük. Dağlar, buzullar, ormanlar ve tundralar. Eyaletin büyük bir kısmı zorlu arazi şartları nedeniyle yerleşime ve keşfe uygun değil. Alaska topraklarının %50'den fazlası hala el değmemiş durumda ve büyük bölümü vahşi doğa statüsünde. Buzulların büyük bir kısmı tam anlamıyla keşfedilmedi. Hatta yoğun ormanlık alanlarda bazı vadiler, mağaralar ve dağ geçitleri haritalandırılamadı. Alaska kıyıları ve okyanus tabanı hakkında hala bilinmeyen çok şey var. Şehirler, yollar ve yerleşim alanları gibi insan yapımı bölgeler Alaska'nın %10'undan azını kapsıyor. Burası sadece buzullardan, vahşi doğadan ve uçsuz bucaksız ormanlardan ibaret değil. Burası, insanların iz bırakmadan yok olduğu, doğanın bile cevap veremediği soruların olduğu bir yer. Burada her yıl birçok insan kayboluyor. Devletin kayıp kişileri arama programı yok. Yani kaybolan bazı insanlar asla bulunamıyor. 1958'de Alaska'da meydana gelen 8,3 büyüklüğündeki deprem, Lituya Körfezi'nde büyük bir toprak kaymasına yol açtı. Bu heyelan, Körfez'de 524 metre yüksekliğinde bir mega tsunami dalgası oluşturdu. Ve bu olay tarihte kaydedilmiş en yüksek tsunami dalgası olarak bilinmektedir. Alaska'da yanardağlar da mevcut. Ve aslında oldukça fazlalar. Burada yaklaşık 130 aktif yanardağ ve volkanik alan bulunmaktadır. Dünya üzerindeki aktif yanardağların %10'u Alaska'da yer alır. Fakat Alaska'nın bilinmeyenleri ve gizemleri bunlarla da bitmiyor. Alaska'nın bazı bölgelerinde pusulalar düzgün çalışmaz ve manyetik alanlar normalden farklı davranışlar sergiler. Ancak uçakların ve gemilerin burada kaybolması ve bazı olağanüstü olayların rapor edilmesi Alaska'nın gizemli doğasını daha da ilginç hale getiriyor. Birçok bölgeye sadece uçak, helikopter ve kar motosikletiyle ulaşılabiliyor. Alaska'nın bazı bölgelerinde kışın sıcaklık -60 santigrat dereceye kadar düşebilir. Bu sıcaklıklarda benzinin bile donması mümkündür. Bu yüzden araçlar için özel yakıt karışımları kullanılır. Alaska'da yaklaşık 730 bin kişi yaşarken yaklaşık 100 bin ayı bulunmaktadır. Alaska'nın vahşi doğası yalnızca soğuğun değil, aynı zamanda ölümcül yırtıcıların da evidir. Ayılar, kurtlar ve dev kartallar. Burada insanlar doğanın bir parçası değil, onun istilacısıdır. Yanlış zamanda yanlış yerde olursanız doğa sizi hızla geri alır. Burası insanın sadece yaşamak için değil, hayatta kalmak için bile mücadele etmek zorunda olduğu, doğanın acımasızca hüküm sürdüğü bir yer. Peki günümüzde bile insanların sınırlarını zorlayan bu topraklar, 20 bin yıl önce Beringia Kara Köprüsü'nü kullanarak Sibirya'dan Alaska'ya ulaşan insanlar için nasıl bir yolculuktu? ...20 bin yıl önce dünya son buzun maksimumunu yaşıyordu. O dönemde Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümü iki büyük buz tabakası ile kaplıydı. Ancak Alaska'nın iç bölgeleri günümüzle kıyaslandığında daha az buzullaşmıştı. Çünkü kuru rüzgarlar ve düşük nem burada büyük buzulların birikmesini engelliyordu. Fakat o dönemde iklim daha kuru, daha soğuk ve daha sertti. Günümüzdeki Alaska ormanları o dönemde daha azdı. Çünkü o dönemdeki iklim, toprak koşulları ve buzullaşma durumu ormanların genişlemesini engelliyordu. Toprakların büyük bir kısmı donmuştu. Ormanların büyüyebilmesi için toprak gevşek ve verimli olmalıdır. Ancak donmuş toprak köklerin yayılmasını engelliyordu. Bu yüzden büyük ormanlar yerine kurak tundra bitkileri ve cılız bodur çalılar hakimdi. Buzul çağının en sert rüzgarları esiyordu. Geniş, donmuş vadiler, kilometrelerce uzanan buz duvarları ve güneş ışığını bile soğuk gösteren bembeyaz bir dünya. Asya'nın uçsuz bucaksız topraklarından yola çıkan bu insanlar, önlerinde uzanan toprakların onları daha da zorlu koşullara sürüklediğinden habersizlerdi. Önlerinde ne olduğunu bilmeden yalnızca doğayı ve avlarını takip ederek ilerliyorlardı. Çok daha zor koşulları fark ettiklerinde geriye dönmeleri mümkün değildi. Beringia, Asya ile Alaska'yı birleştiren devasa bir kara köprüsüydü ve henüz okyanusun derinliklerine gömülmemişti. Ancak bu köprü
sıcak, bereketli bir vaha değildi. Rüzgarın asla durmadığı, toprağın buzla kaplandığı, gökyüzünün griye hapsolduğu bir toprak parçasıydı. İnsanlar bu çorak araziyi geçerken mamutları ve bizonları takip ettiler. Soğuk rüzgarların şekillendirdiği vadilerde saklanarak yollarına devam ettiler. Beringia'nın rüzgarlarını ve uçsuz bucaksız topraklarını arkalarında bırakıp Alaska'nın çetin coğrafyasına doğru ilerlemeye başladılar. Ancak burası bildikleri hiçbir yere benzemiyordu. Güneye doğru yol alırken karşılarına çıkan ilk büyük engel soğuk tundralar ve buzlarla kaplı vadilerdi. Alaska'nın iç kesimleri sert rüzgarların kuruttuğu açık alanlardan ve devasa dağ sıralarıyla çevrili geçitlerden oluşuyordu. Ne yollar vardı ne de önceden belirlenmiş bir güzergah. Hayatta kalmak için doğayı okumayı, avın izini sürmeyi ve kendilerine güvenli geçiş yolları bulmayı öğrenmek zorundaydılar. Mamutlar, dev bizonlar ve yünlü gergedanları takip eden insanlar için bu yolculuk kolay değildi. Alaska, onlar için bir nihai varış noktası değil, geçmeleri gereken bir bölgeydi. Yine de burayı hemen terk edemediler. Alaska'da binlerce yıl boyunca yaşadılar. Çünkü güneyde ilerlemelerine izin veren buzsuz koridorlar ve geçitler henüz açılmamıştı. Bu yüzden Alaska en az birkaç bin yıl boyunca bu grupların yaşam alanı oldu. Günümüzde yapılan arkeolojik kazılar ve genetik çalışmalar insanların yaklaşık 24 bin ile 20 bin yıl önce Sibirya ve Beringia'da sıkıştığını, burayı geçtikten sonra ise en az 4 bin ile 6 bin yıl boyunca Alaska ve çevresinde yaşadıklarını gösteriyor. O dönemde insanların karşılaştığı en büyük sorun sıcak kalabilmekti. Peki bu insanlar eksi 50 santigrat dereceye ulaşan Alaska'nın dondurucu soğuğunda ne yakarak ısınmışlardı? Güney Alaska ve iç bölgelerde iğne yapraklı tayga ormanları vardı. Ancak kuzey tundralarında bu ağaçlar yetişmiyordu. Yakıt olarak hayvanların yağları, gübreleri, kemikleri, bodur çalılar ve kurumuş bitkileri kullanıyorlardı. Kışın sert rüzgarları vücut sıcaklığını daha da hızlı düşürüyordu. Açık arazide uzun süre kalmak donarak ölmek anlamına geliyordu. Bu yüzden barınak kurmak hayati bir meseleydi. İnsanlar kaya çıkıntıları ve doğal oyukları geçici barınak olarak kullandı. Ancak bu tür sığınaklar her yerde bulunmadığı için hayvan postlarından yapılmış çadırlar ve kar barınakları inşa etmek zorundaydılar. Ren geyiği, mamut ve bizon gibi büyük hayvanların postları su geçirmez ve rüzgara dayanıklı olduğu için çadır yapmak için kullanıldı. Ahşap bulunmadığı için çadırları desteklemek için hayvan kemikleri, taşlar ve boynuzlar kullanıldı. Mağaralar genellikle kireç taşı bölgelerde oluşur. Çünkü kireç taşı suyla kolayca aşınır ve zamanla mağaralar meydana gelir. Alaska'nın büyük bölümü ise granit, bazalt ve sert kayalardan oluşur. Bu tür kayalar su tarafından kolayca aşınmadığı için doğal mağara oluşumu çok sınırlıdır. Sert rüzgarlardan korunmak için kar mağaraları idealdi. Karın içi dışarıdan daha sıcak olduğu için bu tür barınaklar geçici de olsa hayatta kalmalarını sağladı. İnsanlar Beringia'dan geçtikten sonra Alaska'nın farklı bölgelerinde yaşam sürdü. Ancak çoğu grup mamut, bizon ve ren geyiği gibi büyük hayvanları takip ettiği için genellikle açık arazilerde ve tundralarda hareket etti. Bu bölgelerde orman yoktu ve çok seyrek ağaç bulunuyordu. İnsanlar günlerce süren fırtınalarda mağaralara ve derme çatma barınaklara sığınarak beklemek zorundaydı. Kışın barınaklarını rüzgardan koruyabilecekleri vadilerde kaya çıkıntılarının altına veya yoğun çalı ve ağaç örtüsünün olduğu alanlara kurdular. Buralar rüzgarı kesen doğal bariyerler sağlıyordu. Hayatta kalabilmek için sürekli avlanmak zorundaydılar. Ancak Alaska'nın bu sert coğrafyasında avlanmak sadece yiyecek bulmak değil, aynı zamanda yaşam ile ölüm arasındaki ince bir çizgide yürümekti. Alaska'da birçok nehir ve göl yılın büyük bir kısmında dolmuştu. Ancak bazı akarsular yıl boyunca akıyordu. İnsanlar mızraklarla ya da taş tuzaklarla somon ve alabalık gibi balıkları avladılar. Büyük hayvanları her zaman avlayamıyorlardı. Bu yüzden tavşan, tilki, kunduz ve sincap gibi küçük hayvanları da avladılar. Tundrada besin bulmak zordu. Ancak yenilebilir kökler, yosunlar ve bazı meyve türleri hayatta kalmalarını sağladı. Büyük bir mamut avladıklarında bu hayvanın her parçasını kullanmak zorundaydılar. Et haftalarca sürecek bir besin kaynağıydı.
kemikler ve boynuzlar alet yapımında kullanıldı. Bir av başarılı olduğunda etleri uzun süre saklamak için toprağın altına gömdüler. Ya da soğuk rüzgarlarla kurutma teknikleri geliştirdiler. 20 bin yıl önce Alaska ve çevresinde yaşayan insanlar vahşi doğada hayatta kalmak için yalnızca avlanmakla değil, aynı zamanda kendilerini yırtıcı hayvanlardan korumakla da uğraşmak zorundaydılar. Ateş, ısınmak, yemek pişirmek ve savunma aracı olarak kritik bir rol oynuyordu. İnsanlar gece boyunca sönmeyen ateşin etrafında toplanarak uyuyordu. Ateşin sıcaklığı aynı zamanda ruhlarını da koruyan bir sembol gibiydi. Eğer ateş sönerse donarak ölmek ya da yırtıcıların saldırısına uğramak kaçınılmazdı. Bu yüzden onlar uyurken birisi ateşi beslemek ve çevreyi gözetlemek zorundaydı. Mağara aslanları, dev kısa yüzlü ayılar ve aç kurt sürüleri gecenin karanlığında sessizce dolaşıyor, en ufak bir zayıflık belirtisi bekliyordu. Avcı toplayıcı insanlar dev bizonları tuzağa düşürmek için dik yamaçları, uçurum kenarlarını ve bataklıkları kullanıyordu. Büyük av hayvanlarını sürerek uçurumdan aşağı düşürmelerini sağlamak avcılığın en etkili yöntemlerinden biriydi. Bu tür avcılık yöntemine uçurum avcılığı denir ve arkeolojik kanıtlarla desteklenmiştir. Kuzey Amerika'da ve diğer kıtalarda bu yöntemin kullanıldığına dair kanıtlar bulunmuştur. İnsanlar hayvanları yarım daire şeklinde çember içine alıyordu. Bağırarak, taş fırlatarak veya ateş yakarak hayvanları panikletip sürü halinde koşturmaya zorluyorlardı. Önceden belirlenen uçurum kenarına yönlendirilen hayvanlar hızla koşarken duramayarak aşağı düşüyordu. Düşen hayvanlar anında ölüyordu ya da ağır yaralanıyordu. Böylece avcılar onları daha kolay öldürebiliyordu. Mamutları avlamak için genellikle bataklıkları kullanıyorlardı. Bataklığa giren mamut ağırlığı nedeniyle çamura saplanıyordu. Kaçamayacak duruma geldiğinde avcılar güvenli bir mesafeden mızraklarla saldırabiliyordu. Çünkü yaklaşık 10 kişilik bir grubun bir mamutu öldürmesi oldukça zordu ve ölümcül bir karşı saldırıyla karşılaşmak hayati bir risk taşıyordu. Alaska ve Kanada'da bulunan bazı mamut kemikleri hayvanların bataklığa saplandığını gösteren kanıtlar içeriyor. Alaska'nın acımasız doğasında hayatta kalmayı başaranlar yalnızca güçlü olanlar değil, doğayı okuyabilen, ona uyum sağlayabilen ve öğrendiklerini gelecek nesillere aktarabilenlerdi. Buzun, rüzgarların ve yırtıcıların şekillendirdiği bu topraklarda yaşamak yalnızca bir mücadele değil, nesilden nesile aktarılan bir bilgi mirasıydı. İnsanlar hangi hayvanın ne zaman avlanacağını, hangi bitkinin yenilebilir olduğunu, sert fırtınalarda nasıl barınak kurulacağını öğrendi. Ve bu bilgileri çocuklarına öğreterek hayatta kalma şanslarını artırdı. Zorluklarla şekillenen bu bilgiler sadece bir neslin değil, tüm bir insanlık tarihinin temel taşlarından biri oldu. Yaklaşık 16 bin ile 15 bin yıl önce Kuzey Amerika'nın dev buz tabakalarının erimeye başlamasıyla buzsuz koridorlar açılmaya başladı. Aynı zamanda deniz seviyeleri de yükselmeye başladı. Ve böylece Beringia toprakları da yavaş yavaş sular altında kalmaya başlıyordu. Adeta bir geçiş kapısı açılırken diğer giriş kapısı kapanıyordu. Kuzey Amerika'nın dev buz tabakaları erimeye başlayınca mamutlar, dev bizonlar ve diğer büyük otçullar da güneye göç etmeye başladı. Bu süreçte buzsuz koridorlar açıldıkça hayvanlar yeni otlak alanları arayarak yavaş yavaş daha sıcak ve yaşanılabilir bölgelere ilerledi. Bu, Alaska'da kalan toplulukların güneydeki daha ılıman bölgelere göç edebilmesine olanak tanıdı. Arkeolojik verilere göre bu dönemden sonra insanlar hızla Kanada'nın içlerine ve Pasifik kıyılarına doğru ilerlemeye başladı. Ancak bu, Alaska'nın tamamen terk edildiği anlamına gelmiyordu. Bazı gruplar burada kalmayı seçti ve Alaska'nın zorlu doğasına uyum sağladı. Günümüzde Inuitler ve diğer yerli halklar bu ilk göçmenlerin soyundan geliyor. Yeni topraklar, yeni avlar ve daha iyi yaşam koşulları sunuyordu. Ancak her yeni yerleşim bölgesi doğanın sunduğu yeni zorlukları da beraberinde getiriyordu. Bazı gruplar kıyı boyunca ilerleyerek bugünkü Güney Alaska kıyılarında deniz canlılarını avlamaya başladı. Balıklar, foklar, kuşlar ve kabuklu deniz canlıları yeni bir besin kaynağı sundu. Ancak kıyılarda da tehlike vardı. Kutup ayıları insanların avladığı foklara göz dikiyordu ve geceleyin insanların yaşadıkları bölgelere yaklaşarak tehlikeli anlar yaşatıyordu. İç kesimlerde ilerleyen gruplar ise
donmuş nehirleri ve buzsuz koridorları kullanarak güneye doğru göç etmeye başladı. Ancak bu geçiş yolları yalnızca av peşinden koşan insanlara değil, dev yırtıcılara da ev sahipliği yapıyordu. Kısa yüzlü ayılar 1,5 tonluk dev cüsseleriyle bölgede dolaşıyor, avlanmak için pusuda bekliyordu. Bu yırtıcıların karşısında insanlar son derece küçük ve savunmasızdı. Ancak sayıları, zekaları ve onlara karşı koyacak savaş aletleri vardı. Binlerce yıl süren bu zorlu yolculuğun sonunda insanlar Alaska'nın sert iklimine, dondurucu rüzgarlarına ve vahşi doğasına meydan okumuştu. Kar fırtınalarının arasından ilerleyerek, donmuş nehirleri geçerek, yırtıcıların gölgelerinde avlanarak hayatta kalmayı öğrendiler. Sadece güçlü olanlar değil, doğayı okuyabilen, onun kurallarına uyum sağlayabilenler yoluna devam edebildi. Buzlarla kaplı bu topraklar onlara acımasız sınavlar sundu. Ama aynı zamanda bilgiyi, sabrı ve dayanıklılığı öğretti. Ateşin sıcaklığını, hayvanların izlerini, fırtına öncesi gökyüzünün rengini okumayı öğrendiler. Her nesil bir öncekinden aldığı bilgiyi taşıyarak daha da güneydeki bilinmezliklere doğru ilerledi. Ve sonunda kuzeyin dondurucu kollarından kurtulup daha ılıman ve bereketli topraklara ulaştılar. Alaska'nın amansız doğasını aşarak yeni bir dünyanın kapısını aralamışlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.